Kadın yön, kadın kıble, kadının bedeni bir mabet. Onun bedeni, onun vajinası cennete açılan kapı oluyor. Kadın, kadın olamadığı için erkek de erkek olamıyor. Eril enerjide çok daha büyük bir problem var. Eril enerji depresyonda. Hayatınız bu kadar boş mu? Hayatınız bu kadar anlamsız mı? Bu kadar değersiz mi? Bu enerji sizdeki çarpıklık, sizdeki kirlilik, rahminiz kirli, vajinanız kirli, zihniniz kirli. Bunları temizleyebilirsiniz. Hayatı bir cennete dönüşüyor, bedeni bir mabede dönüşüyor. Çağrı olarak bunu duyuyorsun ve bana doğru çekiliyorsun. Saçmalık dönüyor yani dünyada. Hani boş boş işlerle uğraşıyor, anlamsız. Tekrar merhaba, Efsane Kadınlar video serisiyle devam ediyoruz. Yine öğrencilerimin altını çizip Nevşe Hocam bununla ilgili biraz daha konuşursanız çok memnun oluruz dedikleri bir konu. Bu arada tabii ki de eğitimlerde sadece bu şekilde seminer verip bilgi vermiyorum. Tabii ki de çok önemli bir takım metotlar uyguluyoruz. Yüzlerce hatta metot uyguluyoruz. Bu YouTube videolarında size neyin mümkün olduğunu veya nereye gideceğimizi bilgi olarak bir takım bilgiler veriyorum. Eğitimlerde, atölye çalışmalarında ise oturup metotlarla bizzat çalışıyoruz ve bunların olmasını sağlıyoruz. Evet, bir önceki videoda kadın için cinselliğin çok önemli olduğunu anlattık. Bu videodan biraz daha devam edip aslında Tanrıçanın ne olduğunu böyle yavaş yavaş anlamaya başladığınız için artık bol bol da bu videolardan çekmeye devam edeceğim. Kadın bir tanrıçaya dönüştüğünde, yani ruhsal pratiklerle bir yaşam yaşadığında, bir kanala dönüştüğünde, rahim Rahman'ı aldığında ve Rahman'la dolduğunda fiziksel, duygusal, her anlamda mental ve ruhsal arınmışlıkla ilerlediğinde ve arınma yolculuğuna kendini adadığında yaşamının geri kalanını rahmini Rahman'a açarak, o bölgeyi açık tutarak, zihnine hakikati açarak, zihnini tertemiz tutarak, duygusal çalkantılar içinde değil, dengede, çarpık yollarda değil, gayet domestik, içeride, iç dünyasında, öz varlığıyla bağlantıda, hayat amacıyla bağlantıda, kaderle bağlantıda yaşadığında o kadın sadece bir tanrıça, efsane kadına dönüşmüyor. Aynı zamanda hayatı bir cennete dönüşüyor. Bedeni bir mabede dönüşüyor ve bedeninin olduğu yerde o artık hakikatin kanalı olduğu için hakikatin ışığını, Yaradan'ın sevgisini dünyaya yansıtan, böylelikle de adım attığı her yeri, adımını bastığı her yeri cennete dönüştüren, aurasına, yani onun varlığına giren herkesi dönüştüren, her şeyi dönüştüren, iyileştiren, şifa veren, güzelleştiren ve böylelikle görevini yapan bir kanala dönüşüyor. Tabii ki de bu noktaya gelebilmek için sadece bu bilgiler yeterli değil. Zaten o yüzden Efsane Kadınlar Kulübü öğrencileri bunun üzerine çok sık durun lütfen. Çünkü insanlar bu videoları izleyip bunun olabileceğini zannediyorlar. Sadece bilgi yeterli değil. Eğer bilgi yeterli olsaydı zaten bu videoları izleyen veya benzer videolar izleyen milyonlarca kadın öğrencilerimin seviyesine gelirdi ama ne yazık ki bu olmuyor. Çok ciddi pratiklerle, disiplinli pratiklerle ilerlemeniz, düzenli olarak ilerlemeniz ve düzenli olarak hazır olduğunuz sürede ilerlemeniz gerekiyor. Özellikle de bir kadının tanrıçalaşma veya efsane kadına dönüşme yolculuğunu hızlandıramıyoruz. Orada kendi hızınızla ilerlemeniz gerektiği için ve bilincin 7 katmanında birden ilerlediğiniz bir sürece dahil olduğunuz için aslında 7-8 yıllık bir yolculuğa çıkıyoruz sizinle birlikte ve aslında benim amacım size hocanız olarak veya bu konuda artık olayı çözmüş bir rehber olarak bunun yolunu bilen, rahim ve rahmanın ne olduğunu, vajinanın ne olduğunu, kadının nasıl bir mıknatıs olduğunu, nasıl mıknatısı dönüşeceğini, bir mıknatısa dönüştüğünde nasıl kolunu kıpırdatmadan, parmağını kıpırdatmadan ihtiyacı olan her şeyin hayatına geleceğini, yağacağını, tam anlamıyla gökten yağacağını, tüm fırsatların, sağlığın, güzelliğin bilen ve en önemlisi bizzat kendi yaşamında deneyimleyen bir kadın olarak, bir rehber olarak sizi
o noktaya getirmek ve yaşamınızın geri kalanında size rehberlik etme hedefim var. Yine öğrencilerimden duymuşsunuzdur. Bir kadın rehber olarak size rehberlik edebilmem için, yol gösterebilmem için bu bedene de ihtiyacım yok. Bu bedenin ötesinde bir yerde öğrencilerimle bağlantıya geçiyorum. Ruhsal bir boyutta ve öğrencilerim bu nedenle gözlerini kapattıkları an, beni kalplerinde hissettikleri an yanlarında aynı zamanda hissediyorlar. Meditasyonlarınızda sorularınıza cevap veriyorum. Yaşamınızda tıkandığınız anlarda size yol gösteriyorum. Sizin dilinizle, sizin zihninizi kullanarak aslında sizinle telepatik bir şekilde haberleşiyorum ve öğrencilerimle o yüzden de sadece 7-8 yıllık değil, ömür boyu ve hatta ömür boyu demek bile bunu küçümsemek olur. Sonsuzluktan gelen, sonsuzluğa uzanan bir bağım var. O yüzden şunu da biliyorum, herkes öğrencim olmayacak. Kadersel bağım olan kişiler öğrencim olacak. Şu anda bu videoyu izleyen kişiler arasında öğrencim olduğunu bilenler ve öğrencim olduğunu hatırlayanlar var. Kesinlikle eğer öğrencim olmak istiyorsan, öğrettiklerim sana mantıklı geliyorsa veya öğrettiklerimle hizalanan bir zihnin varsa kesinlikle ben de senin öğretmeninim ve öğrencilerim belli. Kadersel bir bağla birlikteyiz. O yüzden kurslara gelmeden önce bile benle belki telepatik haberleşmeye başladınız. Demek ki zamanını bekliyorsun ama elbet bu yaşam yolculuğu içerisinde fiziksel olarak da öğrencim olacaksın. Fiziksel olarak da kurslara geleceksin. Fiziksel olarak da birlikte vakit geçireceğiz. Çünkü benim bu hayatta Nevşah olarak ölmeden önce kaç kişiye rehberlik edeceğim, kaç tane öğrencimin olacağı, kaç tane kadını cennete adım attıracağım ve kaç tane kadını yaşamı cennete dönüştüren, rahimle Rahman'ı birleştiren, Yaradan'la hizada üst bir varlığa, üst bir kadına, efsane kadına, tanrıçaya dönüştüreceğim belli. Eğer sen de onlardan biriysen zaten şu anda bir calling olarak, içsel bir çağrı olarak bunu duyuyorsun ve bana doğru çekiliyorsun. Birçok öğrencim bu şekilde geliyor kurslara. Bir şekilde sebebini bilmiyorum ama size doğru çekiliyorum. Bunun ne olduğunu söylüyorum. Yani burada bana doğru çekiliyor olmanızın arkasında işte sihir veya uyguladığım bir metotlar yok. Ben sadece doğal olarak olduğum gibi burada duruyorum. Kaderle bağlantıdayım, kaderimle bağlantıdayım. Kaderim dışında hiçbir şey seçmiyorum ve yaşamımı kaderimin dışında hiçbir şeyi seçmemeye adadım. Yani kendi çizgim ve kendi yolum dışında hiçbir şey olmamaya. Çünkü yoldan çıkmanın ne kadar büyük bir bedel ödettiğini çok iyi biliyorum. İnsanlar, özellikle kadınlar yoldan çıktığı için kanser oluyorlar, hasta oluyorlar, organlarını kaybediyorlar, paralarını kaybediyorlar, işlerini kaybediyorlar, ilişkilerini kaybediyorlar. Yoldan çıkan kadın, yani kendiyle hizalanamayan, görevi Yaradan'la bir olmak olduğu halde o Yaradan'la ve hakikatle bir kalamayan yoldan çıkmış kadın çok korkunç ve çok korkunç bir takım bedeller ödemek zorunda kalıyor. Ben bu bedelleri ödemek zorunda kalmamak için ve bir bedel ödemeyi hayatımda seçmediğim için sınavda yaşamayı değil, hakikatte yaşamayı, altını çiziyorum. Sınavda yaşamayı değil, hakikatte yaşamayı seçtiğim için, sınavda olanlardan olmadığım için, sınavı vermiş olanlardan olduğum için, bilincimde Yaradan'la bir paylaştığım hakikatte kalmayı seçen ve hayatını buna adamış bir kadın olarak böyle bir yola kesinlikle başvurmayacağımdan emin olabilirsiniz ve bu nedenle de o kaderle bağlantıda kaldığım için, alın yazımla bağlantıda kaldığım için bu hayatta geri kalanda kaç tane öğrencim olacağı, Efsane Kadınlar Kulübü'nde kaç kişinin olacağı belli. Hatta öğrencilerime şu an bile diyorum ki bu kulübü ben bir gün kapatacağım. Efsane Kadınlar Kulübü kapandı diyeceğim. Ne zaman diyeceğimi bilmiyorum ama bunu bileceğim. Çünkü evet, son kişi de kaydoldu. Kulübümüz bu kadar. Çünkü vizyonlarımda görüyorum zaten. İlk halkadayız şu an. İkinci halka, üçüncü halka, 7 tane halka ile birlikte o kulüp tamamlanacak. Bu bir sene içinde mi tamamlanır, 2 sene içinde mi? Bu ekran başında beni izleyen, şuradan gönülden öğrencim olduğunu bilen kadınlar, hanımlar, kadingiller, kendi aramızda konuştuğumuz dilde ne zaman adım atacaklar ve gelecekler, zamanı genişletebiliyoruz ve daraltabiliyoruz biliyorsunuz. Onu göreceğiz. Bittiğinde, kapandığında kapanacak ve biz o kapalı grupla birlikte
aynen, bir güneş gibi bir güneş oluşturuyor olacağız. Kendiyle bağlantıda, hakikatle bağlantıda, Yaradan'ın ışığını, Yaradan'ın sevgisini yansıtan, kendini temiz tutmaya kendini adamış kadınlar olarak, işte, sizler için şu anda inşa ettiğimiz Velum Zone'da, Urla'da benim kendi evimin, olduğu topraklarda biliyorsunuz bir 20-25 odalık küçük bir mabet inşa ediyoruz şu anda. Velum Zone adını verdiğimiz. Sadece, bu kulüp üyelerini ve öğrencilerimizi ve sadece üyeleri kabul ettiğimiz bir mabet yaratıyoruz şu anda. O mabette birlikte vakit geçireceğiz. Senenin, belki de her ayı veya sene içerisinde her birkaç ayda bir araya geliyor olacağız. Kadınların kadınlarla bir arada olması da yine çok çok önemli. Çünkü her bir kendini bulmuş arınma yolculuğuna kendini adamış kadın bir güneşe, aslında dönüşüyor. O güneşler bir araya geldiğinde çok büyük bir güneş ortaya çıkıyor ve misyonumuzun da farkındayım bu arada. Eğer kalben böyle bir misyonunuz olduğunu fark ediyorsanız şu an bununla ilgili dünya çapında da birçok şey oluyor. İşte içine dahil olduğum birtakım spiritüel gruplar var. Birtakım spiritüel gruplara liderlik etmek için, rehberlik etmek için, çok yoğun spiritüel tarafı çok yoğun olan birtakım projelere, birtakım startup'lara, birtakım gathering'lere yine rehberlik etmek için ben de çağrı alıyorum. Çünkü şu anda dünyanın kadına ihtiyacı var. Dünyanın kadının ortaya çıkmasına ihtiyacı var. Kadın ortaya çıkmadığı için rahim, arınmış rahimler diyorum ben. Hakiki kadın, arınmış vajinalar, canlı vajinalar ortaya çıkmadığı için cinsel deneyimde bile gayet kadın için yüzeysel olan ve gayet eril olan klitoris orgazmı çok yaygın olduğu için, vajinal orgazmı deneyimleyen kadın sayısı bile çok az olduğu için ve bütün olay vajina ile başlayıp vajina ile bittiği için, rahimle başlayıp rahimle bittiği için, manyetik alanımız orası çünkü dünyada şu anda buna ihtiyaç var. Çünkü bir önceki videomda anlattığım gibi tantrada da buna yoğunlaşıyor. Erkek ne kadar görevini yaparsa yapsın, ne kadar eril enerjide kalırsa kalsın, eğer kanal yoksa, yani o erili alıp üst bir bilince çıkaracak, yaradana ulaştıracak kadın yoksa, kadın işte klitoris orgazmı olan ve meditasyon yapmayan ve içsel derinlik taşımayan ve maneviyatı olmayan basit bir bedense, basit bir ölümlüyse, erkek o eril enerjisini üst bir titreşime dönüştüremediği için bir yerde tıkanıyor ve yeryüzünde şu anda bu nedenle erilin de çok büyük bir buhranda, çok büyük bir bunalımda olduğunu görüyorum. Özellikle yeni nesilde, yani eski bu zaten işte mutlaka araştırmaları görüyorsunuz. Son 10-15 yıl içerisinde erkeklerde testosteron oranının %30'lara kadar düştüğü söyleniyor ki bu korkunç bir şey yani ve geçen bir arkadaşımla sohbet ediyordum, bir uzman olan bu konuda arkadaşımla. Now you're talking dedim, yani şu an anlıyorum. Çünkü ben de mesela arkadaşlarıma şey diyorum, ya bu yeni nesilde bir gariplik var yani. Çünkü yani bundan 20 sene önceki, 25 sene önceki eril şu anda yeni nesilde yok. O azalmış durumda, testosteron azalmış durumda, eril azalmış durumda. Kadın, kadın olamadığı için erkek de erkek olamıyor ve şu anda dünyada sadece kadınlarda değil, eril enerjide çok daha büyük bir problem var. Eril enerji depresyonda. Eril enerji boşalacağı ve ilerleyeceği kendine yön bulamıyor. Yani eril enerjinin erkeklerin bu kadar kaybolmuş hissetmesi, erkeklerin bu kadar kaybolmuş olması, kendini bulamaması, saçma sapan projeler içinde, saçma sapan işler içinde, saçma sapan bir şeyler yapıyor olması, saçmalık dönüyor yani dünyada. Hani boş boş işlerle uğraşıyor, anlamsız, hiçbir anlamı olmayan paralar kazanılıyor, hiçbir anlamı olmayan işler yapılıyor, hiçbir anlamı olmayan, bir arpa boyu yol gitmeyen birtakım şirketler ortaya çıkıyor falan. Hiçbir faydası yok. Yani bundan belki 20 sene sonra hatırlanmayacak bile garip garip işler yapılıyor şu an. Hani ben iş dünyasında olduğum için bu örneği veriyorum ama ilişkilerde öyle hiçbir anlamı olmayan, bir gecelik, 2 gecelik, belki bir daha hiç görmeyeceğiniz yeni nesilde ilişkiler kuruyorsunuz. Bir saçmalık dönüyor. Çünkü kadın kadın olmadığı zaman erkek yönünü kaybediyor. Kadın yön, kadın kıble, kadının bedeni bir mabet ve sadece ve sadece spiritüel tarafı güçlü, maneviyatı güçlü, ruhsal olarak derin kadın bir yön erkek için ve erkek o yönü gördüğü zaman tanıyor ve o yöne doğru gidiyor ve kendini bir amaca adamış hissediyor. Yaşamı anlamlı olmaya başlıyor. Kadın olmadıkça
Ve kadınlar yeryüzünde şu anda bugün olduğu gibi eril oldukça, vajinadan, o derinlikten, rahimden haberdar olmadıkça, spiritüel bir yaşamı seçmedikçe, dünyaya kendini kapatıp özünde, öz varlığında derinleşip ilerlemedikçe bu sefer cennete giden kapılar kapanıyor. Ve cennete giden kapı olmadığı için de yeryüzündeki erkekler deli danalar gibi dolaşmaya başlıyor. Çünkü yön yok, bir amaç yok, bir anlam yok. Anlamı yeryüzüne getirecek olan kadın ve anlamı yeryüzüne getirecek olan birazcık da aslında kadın bedeni. Kadın ruhsal enerjisi çok yüksek olduğunda kadının bedeni bir mabede dönüşüyor, bir ibadethaneye dönüşüyor. Onun bedeni, onun vajinası cennete açılan kapı oluyor. Onun bedeni yaradana giden kanal oluyor ve tekrar yineliyorum bir önceki videoda söylediğimi. İlle o tanrıça olan ve hakikatle bağlantıda kadınla cinsel ilişkiye ihtiyacı yok erkeğin. Ve genelde daha çok cinsel ilişkiye girmek istedikleri erkeklerin kadın türü de çok farklı. Çünkü tanrıçaya baktığınız zaman tanrıçanın o anaç enerjisi aslında şifalamak için var. Onun içine giriyor bütün eril enerji, dünyadaki tüm eril enerji ve onun içerisinde var oluyor. Onun içerisinde anlamlanıyor. Kendi varlığıyla hizada, yaradanla bağlantıda zihnini temizlemiş. Efsane Kadınlar Kulübü'nde çok ciddi zihin egzersizleri yapıyoruz her gün. Her hafta buluşuyoruz öğrencilerle. Her birkaç haftada bir atölye çalışmaları var. Birkaç ayda bir araya geliyoruz ve çok yoğun zihnimizle çalışıyoruz. Çünkü kadının ilk çalışması gereken yer zihni. Kadının zihni çöp durumda şu an dünyada. Feci koşullanmış durumda, feci yargılarla dolu, feci kalıplarla dolu. Yani sadece cinselliğe bile yüklediğiniz anlamlarla çalışmaya kalksak 3 yıl çalışmamız gerekecek. Dolayısıyla o kadar kirli ki zihin, onunla epey bir çalışmamız gerekiyor. Zihin epey çalışıyoruz. Kadın zihniyle çalışınca, zihnini temizleyince, zihnindeki örümcek ağları, tortuları, kalıpları, yargıları, kendiyle hizalandıkça, meditasyonu öğrendikçe, nefesiyle bağlantıda kaldıkça, dengeye geldikçe, duygusal devinimini durdurup, kendiyle hizalanıp, domestik, içten dışa bir yaşamı seçtikçe, içe doğru genişledikçe çok büyük bir mıknatısa ve mabede dönüşüyor ve kendi manyetik alanı genişliyor. O kadın girdiği her alanı daha anlamlı hale getiriyor. Daha verimli hale getiriyor. Kuru toprak onun enerjisiyle sulanıyor. Yeşermeyen ağaçlar onun varlığıyla yeşermeye başlıyor. O kadının varlığı olmadığında ise yeryüzünde her şey kuruyor, anlamsızlaşıyor ve şu anda kadının olmayışı sebeple yeryüzü anlamsızlıklar diyarına dönmüş durumda. Yani ilişkilere baktığınız zaman işte date app'lerle birbirini hiç tanımayan, kadersel hiçbir bağı olmayan, ruhsal hiçbir bağı olmayan insanlar kadın anlamdan kopuk olduğu için, kadın bedeni de anlamdan kopuk olduğu için, sadece kullan at bir bedene dönüştüğü için anlamsız ilişkiler yaşanıyor. Bir gecelik, 2 günlük anlamsız işler yaratılıyor, şirketler yaratılıyor. Anlamsız bir sürü networking toplantısı var. Bir daha hayat boyu karşılaşmayacağınız insanlarla saatler, dakikalar geçiriyorsunuz. Hayatınız bu kadar boş mu? Hayatınız bu kadar anlamsız mı? Bu kadar değersiz mi? Ben kendi adıma benim 1 dakikam değerli. Ben o 1 dakikamı bile anlamlı bir şeye vermiyorsam yarın görmeyeceğim bir insanla 5 dakika konuşmam yani. Niye konuşuyorsunuz? Yarın hiçbir ilişkin olmayacak biriyle niye bugün iş yapmaya çalışıyorsun? Niye ilişki kuruyorsun? Ne kadar boş işler, ne kadar saçma işler. İşte bütün bu anlamsızlık kadının olmayışından. Kadın yeryüzüne anlam getiriyor. Kadın yeryüzüne yaradanı taşıyor. Kadın yeryüzüne huzur getiriyor, dinginlik getiriyor. Bir diğer taraftan baktığınızda savaşlar, gerginlikler, tartışmalar, anlaşmazlıklar, yeryüzündeki bütün düğümler, hastalıklar da kadının kadın olmayışından. Çünkü bunu deneyimleyen, ruhsal derinliğini yaşamına aktaran bir kadın olarak varlığımda hastalığın, savaşın, tartışmanın, gerginliğin olmasının mümkün dahi olmadığını söyleyebilirim. Ne yaparsam yapayım, ne söylersem yapayım, puf, bir pembe bulutla karşılaşıyorum. Çünkü bilincim Yaradan'la bir olduğunda bu dünya cennete dönüşüyor. Dünyanızdaki dikenli teller
kadınlar için söylüyorum. Dünyanızdaki silahlar, kılıçlar, kalkanlar, her tür tartışma, saldırı ve bu enerji sizdeki çarpıklık, sizdeki kirlilik, rahminiz kirli, vajinanız kirli, zihniniz kirli. Bunları temizleyebilirsiniz. Mideniz kirli, bağırsaklarınız kirli, fiziksel, duygusal, mental hepsini temizlediğinizde bambaşka bir hayata adım atabilirsiniz. Ben de bunu yapmış biri olarak sizlere yol göstermeye devam edeceğim. Bir sonraki bölümde bambaşka bir konuyla karşınızdayım. Efsane Kadın özel serisi devam ediyor.